Şimdi ismi kayyumdan anlatacağız yine. Allah Azze ve Celle bütün mevcudatı yaratması ve an ve an müdahale etmesini bahsedeceğiz. Zaten mevcudatın seyrine baktığımızda başka bir olanak görünmüyor. Şimdi mesela şöyle yokuştan aşağı doğru gelen bir araba görsek. Biz bu arabanın şoför kontrolünde olup olmadığını anlarız değil mi? Yaptığı manevradan, bir taşı böyle yanından geçmesinden, bir virajı alabilmesinden anlarız, doğru mu? Deriz ki bu arabada sıkıntı yok, bir şoför var deriz. İçinde görmesek bile. Bir de başka bir araba gelse böyle paldır küldür sallana sallana görüyor. Ne deriz? Ya bunda herhalde şoför mü yok acaba? Uyuya mı kaldı deriz değil mi? Niye? Arabanın düzensizliği şoförün yokluğuna delil oluyor bizde. Doğru mu? Şimdi baktığında bir arabada bile hadise bu şekilde. Ya böyle vücuda baksa insan kendi vücuduna. 100 trilyon hücre var. 100 trilyon. Mesela ağza atıyorsun bir tane kuru fasulye pilav. 100 trilyon hücre ne demek biliyor musun? Bu ağzına attığın arabanın gideceği 100 trilyon tane ihtimal yol var demek. Her seferinde kalsiyum dişimi bulacak, fosfor gözümü bulacak. Şimdi sürekli böyle düzenli bir sürüş varsa ortada insan ne der? Yahu mutlaka bir irade sahibi, yani bu aracın kontrolünde mutlaka bir şoför var demesi lazım değil mi? Hem de nasıl? Şuurlu bir şoför olmazsa 100 trilyon hücredeki hangi aracın hangi garaja girebileceğini her seferinde düzenleme ihtimali var mı? Mümkün değil, bakın. Olaydaki şunu anlıyorsunuz değil mi? Olay sadece yaratmakta kalan bir olay değil. Şimdi an ve an vücuttaki değişimler devam ediyorsa, insan sinir hücreleri hariç yılda 2 kez kendisini sıfırdan oluşturuyorsa, yani Allah onu sıfırdan yaratıyorsa sinir hücreleri hariç, şu vücuttaki her bir garaja kaç tane arabanın girdiğini düşünün. Şimdi burada ciddi bir şuur lazım. Mesela şuurun ciddi olması gerektiğini belki şöyle bir örnekle de anlayabiliriz. Şimdi normalde bir hareket ivmesizse o hareket bağıl bir hareket değildir. Mesela bizler arabanın içinde ivmesiz bir şekilde arabayı sabitleyip gidelim. Yolun sağında ve solunda sabit cisimler görmezsek, onları referans almazsak gittiğimizi anlamayız biz. Mesela bazen gemi limana yanaşırken, şöyle gemi, ivme yok denecek kadar az değil mi? Ufacık frene basıyor şöyle gemi limana yanaşırken. Şöyle bir anda baksan, liman mı gemiye yanaşıyor, gemi mi limana yanaşıyor, bunu anlamam mümkün değil. Çünkü hareket bağıl değil. İvme hariç. İvmede var değil mi? Bir anda şöyle olursan anlarsın hareketi. Şöyle olursan, böyle olursan anlarsın. Şimdi mesela bazen bu benim bahsettiğimi televizyon çekimlerinde kullanıyorlar. Normalde bir trenin gidiş sahnesini çekmek için bizim bildiğimiz yollarda treni hareket ettirmen lazım. Ama bir senaristin mantığına göre tren durup kamera hareket etse de yine o aksiyonu vermiş olacak orada. Doğru mu? Çünkü bir şeyin hareketli olduğunu insanın anlayabilmesi için eğer ivme yoksa bir referans noktasını baz alması gerekir. Az önce dediğim gibi arabada gidiyorsun, ivmeli gitmiyorsun. Senin arabada gittiğini anlaman için yoldaki hareketsiz cisimleri referans alman icap ediyor. Şimdi bunu niye anlattım biliyor musun? Biz şuurlu insanlarız, araba kullanıyoruz, manevra yapıyoruz. Bizim bile o manevraları düzgün yapabilmemiz için ne kadar ciddi referanslara ihtiyacımız var. Şimdi benim anlattığım zerratta bu şuur yok. Bu kanunlardan haberleri yok, öyle değil mi? Ya bunların her biri düzenli bir şekilde, her bir araç, her bir garaja, 100 trilyon hücre içerisinde. Sadece kendimi anlatıyorum ha, yani bir de gezegenlere, kainata girdiğimizde bir düşünün. Yani bu faaliyet hem yaratılmak hem an ve an müdahale edilmek zorunda bir faaliyet midir? Evet. İşte biz bu faaliyeti bu şekilde yaratan Allah'ın bir ismini tanıyoruz. Hangi ismini tanıyoruz? El Kayyum ismini tanıyoruz değil mi? İşte Allah Kayyum ile öyle bir tecelli ediyor ki, o tecelli olmasa şu hücreler, şu atomlar an ve an o tecelliye maruz kalıp nerede ne yapacağını bilmese ben belki su gibi dağılırdım. Kainat böyle tuz buz olurdu. Anında dağılırdı. Demek ki benim yaratılmamla birlikte an ve an idare edilmem de şart. Çünkü çok şuurlu ve sağlıklı hareketler oluyor. Şimdi bu benim anlattığım normal fizik alemi, madde aleminde kayyum böyle tecelli ediyor. Düzenli hareketler var, öyle değil mi? Mesela topu attım. Topu atarsam topun nasıl bir hareket yapacağını insan bir cihette anlar mı? Anlar. Şimdi klasik fizikte bir topun yeri vardır, konumu vardır. Şimdi bir de atom altına indiğimizde, kuantuma indiğimizde bu dünyadaki gerçeklik yok oluyor. Klasik fizikte bir topun yeri konumu varken kuantuma indiğinde, yani atom artı partiküllere indiğinde o top diyelim, hani o zerrata top diyelim, aynı anda birden fazla yerde olabilir diyorlar. Şimdi biz kayyumun tecellisini normal bildiğimiz örneklerden görüyoruz değil mi? Ya bir de atom altında bu kayyum isminin bir tecellisi var. Akla zarar, akla. Kuantum mekaniğinde incelemişler bunu. Şimdi normalde biz lisede öğrendiğimiz fiziğe göre bir atom var, çekirdeği. İçinde proton var. Değil mi? Nötron var. Bir de etrafında ne var? Elektron var. Dönüyor değil mi? Kuantum fiziği diyor ki o elektron orada dönmüyor diyor. Ne yapıyor? Evrenin her yerinde aynı anda olabilir diyor.
Dolanıklık diyorlar buna. Şimdi mesela iki kardeşin biri Mersin'de biri İstanbul'da düşün. Mersin'deki kardeş sol elini kaldırınca İstanbul'daki de aynı anda sol elini kaldırıyor. Buna dolanıklık diyorlar. Yani kuantuma indiğinde bizim normal fizik aleminde alışkın olduğumuz madde nerede? Burada. Kuantuma indiğinde orada değil. Aynı anda birçok yerde o hareketi gerçekleştirebilir. Çünkü artık parçacık değil dalga vazifesi göstermeye başlar kendisince. Şimdi Allah'ın kayyum ismi tecellisinin ne kadar hayret verici olduğunu anlatmaya çalışıyorum buralarda. Yani kuantuma indiğinde parçanın zaman ve mekanını tayin etmek müşkülken o parçalar birleştiğinde bir üst boyuta geçtiğinde artık bildiğimiz, alışık olduğumuz klasik fizikteki hareketleri sergileyebilirler. Bardak nerede burada, top nerede burada diye. Şimdi bu cisimlerin üst üste binmemesini sağlayan aslında uzayın yaratılışıdır. Yani bir üç boyut var ki cisimler üst üste binmiyor değil mi? Olayların üst üste binmemesini sağlayan da zamanın yaratılışıdır. Mesela örnekleyelim, ben çocuktum, büyüdüm, evlendim vesaire vesaire. Şimdi bu hadiseler neden üst üste binmiyor? Bir koordinat sıralaması var demek ki. Zamanın yaratılması. O yüzden şu dünya aleminde, fizik aleminde bir şeyleri tespit ederken zamanı ve mekanı, uzay zamanı baz alaraktan onun yerini, konumunu, nerede olduğunu, nasıl olduğunu tespit edebiliyorsun. Ama kuantumda bu iş bu şekilde değil yani. Çok müşkül bir iş. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. Kayyum ismini kuantum aleminde nasıl tecelli ettiğini birlikte anlayalım diye. Şimdi Einstein E eşittir mc kare diye bir tane formül ortaya atıyor. Çok acayip bir formül yani. Şu c dediğimiz ışık hızı doğru mudur? Saniyede 300 bin kilometre. Işık hızının karesini sabit alıyor orada. Daha sonra m dediği kütle, e dediği nedir? E dediği de enerji. Hani mesela biz elektrik istesek poşete koyup verebilir misiniz? Veremezsiniz. Bir hacmi, bir kütlesi mevcut mudur? Değildir ama bir enerjidir değil mi? Şu klimanın soğutmasına, ışığın yanmasına vesile nedir? Elektriktir, bir enerjidir yani. Şimdi şu formüle dayanaraktan şunu söylemişler. Demişler ki kütlesi olan bir şey, bir Mehmet mesela, eğer ışık hızını geçebilirse, saniyede 300 bin kilometreden daha hızlı hareket edebilirse, o Mehmet enerjiye dönüşebilir. Ne demek enerjiye dönüşmek? Şu duvarın arkasından geçebilir demişler mesela. Yani şunu demek istiyor, cümle çok önemli. Hani bizim katı cisimlerin az önce yeri, konumu, zamanı belli dedik değil mi? Diyor ki şu kurala uyaraktan atom altına inersek eğer, sizin katı diye zannettiğiniz bir şey, bir parçacık, dalga özelliği gösterip aynı anda birçok yerde de olabilir demek istiyor. Şimdi burada iki tane kelimeyi öğrenelim ve şu formülden devam edelim. Kelimelerimizin bir tanesi kesif kelimesi, diğeri de latif kelimesi. Şimdi kesif dediğimiz şey katı demek. Mesela ben bu suyu aynı anda 5 kişiye atabilir miyim? Mümkün değil. Neden? Kesif çünkü katı halde. Ancak ben bunu bir kişiye atabilirim, doğru mu? Peki ben bir ışığı aynı anda birçok kişiye açabilir miyim? Açabilirim. Neden aynı anda birçok kişiye o ışık sirayet ediyor? Latif halde çünkü. Kesif dediğimiz katı şey parçacık özelliği gösteriyor. Aynı anda sadece bir yerde olabilir. Ama latif dediğimiz bir şey, mesela ışık süzmeleri ne özelliği gösteriyor? Dalga özelliği gösteriyor. Yani aynı anda birçok yerde olabiliyor değil mi? Şimdi bak şu formüldeki incelik bu. Eğer bir şey kesif haldeyken ışık hızını aşabilirse latif özellik gösterebilir. İşte kuantum dediğimiz o alemde parçacıkların bu bahsettiğimiz özelliği gösterebildiğini söylemişler. Ve bunu ispatlamak için de çift yarık deneyi diye böyle akıllara hayret veren bir deney ortaya atmışlar. Şimdi şöyle bir şey yapmışlar. 2 tane duvar koymuşlar çift yarık deneyinde. 2 duvarın bir tanesinde yarık açmışlar. Karşısını da hedef duvarı gibi düşünün. Eline de bir tane tabanca almışlar. Tabancayı buradan ateşliyorsun. Burada kaç tane delik var? Bir tane delik var. Karşıda kaç yere gider bu kurşun? Bir yere gider. Yani hangi harekettir bu? Kesif değil mi? Katı cisim hareketidir. Daha sonra devam etmişler. Demişler ki biz bunu bir de 2 tabancayla deneyelim demişler. Yine 2 tane duvar koyuyorlar. Duvarın bir tanesine bu sefer çift yarık açıyorlar. Deneyimizin adı neydi? Çift yarık deneyi. Çift yarık açıyorlar. Silahı alıyorlar, o 2 yarıktan sıkıyorlar, sıkıyorlar. Karşıda kaç tane iz olur? 2 tane iz olur. Çünkü parçacıksa eğer aynı anda bir yere atabilirsin. Var mı buraya kadar problem? Sorun yok değil mi? Daha sonra da demişler ki biz bunu bir de suyla yapalım demişler. 2 tane yarıktan suyu geçirmişler. Su dalga özelliği gösterir değil mi? Su dalga özelliği gösterdiğinden dolayı bakmışlar ki duvarın her yerinde ıslaklık yani iz var. Hani kurşun gibi tek bir yere gitmiyor. Su dalga özelliği gösterdiğinden dolayı birçok yerde oluyor. Veyahut bunu bir ışık gibi düşünün. Işık o delikten girse hüzmesi genişleyerek devam edeceğinden belki duvarı boyayacaktır. Sonra da demişler ki tamam biz anladık. Parçacıksa tek yere gider, dalgaysa çok yere gider demişler. Yani kesifse tek yere gider,
Latifse çok yere gider. Sonra demişler ki biz bunu elektron tabancasıyla deneyelim demişler. Ama bu deneyi yaparken kamera koymuşlar. Algılayabilecek bir sistem koymuşlar. Kamera dediğim o yani, algılayabilecek bir sistem koymuşlar. Şimdi elektron tabancasından tek yarıklı yere elektronu gönderiyorlar ve karşıya baktıklarında bir tane iz görüyorlar. O zaman elektron parçacık özelliği mi gösteriyor? Yani kesif midir? Yoksa dalga özelliği mi gösteriyor? Latif midir? Hangisi? Kesif. Çünkü aynı silah gibi değil mi? Tek yerden sıkıyorsun, tek yere gidiyor. Daha sonra demişler ki madem bu elektron kesiftir, parçacıktır. Ben bunu iki yarıktan atarsam 2 tane noktaya gider demişler. Bunu ölçebilecek aletleri, cihazları da ortadan kaldırmışlar. Bir bakmışlar ki bir elektron bir buradan gitmesi ayrı ayrı sıkıldığında gerekirken bir elektron aynı anda dalga özelliği gösterip her yere gitmiş. Ne demek istediğimi anladınız mı? Bir elektron aynı anda 2 yerden geçmiş demek istiyorum size. Allah Allah. Şimdi siz şurada bir el feneri yaksanız 2 tane delik olsa aynı anda 2 delikten geçer mi? Geçer. Az önce katı cisim özelliği, parçacık özelliği gösteren elektron onu algılayabilecek cihazlar ortamdan kalktığında bu sefer dalga özelliği göstermeye başlamış. Aynı anda birçok yerde olmuş. Daha sonra da hayret etmişler. Demişler Allah Allah. Madem öyle şunu bir ölçelim demişler. Ölçüm cihazlarını koymuşlar. Ölçüm cihazlarını koyduğunda bir bakmışlar. Elektron az önce latif özellik gösteriyordu ya, dalga özelliği. Ölçüm cihazları ortama girdiğinde bu sefer kesif özellik, parçacık özelliği gösterip normal el tabancası gibi bir delikten bir tane, bir delikten bir tane gitmeye devam etmiş. Ölçüm cihazı konulduğunda kesif katı özellik gösteriyor. Ölçüm cihazı ortamdan alındığında da latif özellik gösteriyor. Şimdi hayret verici bir olay değil mi? Bakın tekrar söyleyeyim. Bir elektronu ölçüm cihazıyla ölçtüklerinde kesif özellik, katı özellik gösteriyor. Ölçüm cihazı ortadan kalktığında ne yapıyor? Bu sefer latif özellik gösteriyor. Şimdi bu latif kesif noktasında bence bir noktalar anlaşıldı herhalde değil mi? Yani bir şey atom altı hale indiğinde kesifken latif özellik gösterip dalga gibi birçok yerde olabilir. Şimdi insan kendinden bunu örneklendirme ihtiyacı hissediyor. Benim vücudum latif midir, kesif midir? Kesiftir. Peki bedenim nedir? Bedenim de latiftir benim. Şimdi rüyalarda mesela cesedin nerede? Yatakta. Ama ruh özelliği gösterdiğinden bakıyorsun misal aleminde. Rüyadan rüyaya dolaşıyor. 5 dakikalık rüyada 5000 tane memleket gezmişsin. Çünkü parçacık değil dalga gibi aynı anda birçok yerde oluyor. Şimdi o zaman insan şunu anlıyor. Bir insan ruhu dururken bedenini daha çok beslerse, o beden kesif özellik gösterirse insan ruhundaki duyguların hiçbirisinden istifade edemez. Ama bir insan ruhunu cesedinden daha çok beslerse, yani manaya maddeden daha fazla ehemmiyet verirse, yani Üstad Hazretleri'nin tabiriyle cesedin değil, hayvaniyetin değil, kalbin ve ruhun derece hayatına yükselirse eğer, o insan kesif halden latif hal gösteren özellikler sergileyebilir. İşte Bursa Ulu Camii'nde normalde kesif halde olan Somuncu Baba'nın aynı anda 3 kapıdan çıkabilmesinin altındaki belki esrar ve sır budur. Kendisi ruh noktasında bir hayat mertebesine ulaştığından az önceki parçacık gibi bir tane atıyorsun ama birçok yerde gözüktüğü gibi kendisi de normalde bedenen bir olması lazımken aynı anda 3 kapıdan birden çıkabilme özelliği göstermiştir. Nasıl? Acayip mesele değil mi? İşte bu bahsettiğimiz fizik aleminin altındaki bu kuantum mekaniğinin bahsedildiği bu alemde dahi bu bahsettiğimiz sergilenen hadiseler Kayyum isminin tecellisini bize göstermektedir. Şimdi normalde Cibril Emin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendi öz suretinde kaç kez gözüküyor? 2 kez gözüküyor. Diğer zamanlarda hangi surette gözüküyor? Dıhye diye bir sahabe efendimiz var. Çok yakışıklı. Onun kılığında gözüküyor. Şimdi bu olaya baktığında bunda da zıttını görüyorsun. Latif haldeki bir şey bu sefer kesif hale dönüşüyor. Subhanallah. Ne kadar ilginç hadiseler. Şimdi madde ve mana arasındaki ilişkilere bakın. İsra suresinde bir cümle geçiyor. Diyor ki bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu yani Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ı Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah diyor. Bir anda, bir gecede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya. Yani 1500 kilometrelik bir mesafeye bir anda, bir gecede. Şimdi normalde insan düz mantık baktığında diyor ki ya kesif haldeki bir insan bu seyahati nasıl yapabilir? Ama işte biraz daha kurcaladığında belki kuantum mekaniğindeki Allah'ın Kayyum isminin tecellisi
sana buradaki manaları da bir işare olarak açıklıyor belki de. Allah Allah. Şimdi Mülk Suresinde diyor ki, yaratan bilmez olur mu? O latiftir, o habirdir. Yani latiftir, az önce bahsettiğimiz özelliklerin ana sahibidir ve habirdir, her şeyden haberdardır diyor. Bak şimdi. Yani Allah Azze ve Celle'nin esmasının özelliğini söylüyor bize. Nasıl esmasının özelliği? Latif. Yani şu ışığın şuağı bütün odayı dolduruyor mu? Dolduruyor. Güneşin bazı ışınları dünyanın burasından girip burasından çıkıyor, biliyor musunuz? Yani ne demek biliyor musun? O ışık dünyanın içine de ulaşıyor. Neden? Çünkü latiflik seviyesi çok yüksek. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin esmasını düşün. O esmalar ne haldeydi? Kesif mi, latif mi? Latif halde. Şiddeti nasıl? Sonsuz şiddetinde. İşte Allah'ın o esması bütün kainatı aynı anda kuşattığından dolayı kuluna şah damarından yakın oluyor. Sen şu kirpiğine bakıyorsun, bir tane kıl uzamaya devam ediyor. Sen zannediyorsun ki haşa, Allah bir tane şu kılın uzamasıyla neden ilgilensin? Ama Allah Azze ve Celle o sanatını öyle bir yaratıyor ki kendi esması bütün mevcudatı ihata edip kuşattığından o kılın yaratılmasını bile başka hiç kimseye asla veremiyor ve bunu şirk sayıyor. Şimdi baktığında o zaman kainata nüfus eden, mevcudata nüfus eden Allah'ın esmalarının nasıl nüfus ettiğini, yani mülk görünen alemden melekut daha görünmeyen aleme nasıl nüfus ettiğinin anlamı o Latif isminde saklı oluyor. Şimdi biz bu manayı bir anlarsak var ya, çok şeyin esprisini çözeriz. Eve gittiğinde çocuğun bir seni şöyle kucakladığında, baba baba dediğinde, sen çocuğunu kucakladığında baba baba dediğinde bir huzur geliyor mu sana? Geliyor. Şimdi mesela şu huzurun matematiğine bir bakalım. Normalde eve girdiğinde sana baba baba diye koşan kız kesiftir. Doğru mu? Çocuk kesiftir. Ama huzur diye yaratılan olay latiftir. Peki kesif bir şey latif bir özellik verebilir mi? Mümkün değil. Mesela benim elimde taş var. Taş nedir? Latif mi, kesif mi? Kesif. Ben bir taşı aynaya tutsam, o aynada taşın özelliği gözükür mü? Gözükemez. Çünkü kesif bir şey kendi özelliğini veremez. Peki elimde bir ışık olsa, ışık latif midir, kesif midir? Latiftir. Ben o ışığı ve onun vereceği sıcaklığı aynaya tutsam, iki özelliği de aynaya verir mi? Verir. Demek ki latif bir şey özelliğini karşı tarafa verir. Şimdi senin çocuğun kesif dedik. Ama aldığın mutluluk, sürur, huzur, bu da latif bir özellik. O zaman insanın şunu anlaması lazım. Benim kesif olan çocuğum bu latif duyguyu bana sağlayamıyorsa eğer, bu esbab perdesinin arkasında latif olan Allah bu latif özellikleri an ve an yaratarak esas beni mutlu ve huzurlu eden odur demesi lazım. Anladın mı? Yani çocuk bile neymiş? Bir perdeymiş. Bunları verebilecek bir istidat özellik onda mevcut değilmiş. Onun arkasında asıl icraat sahibi Allah Azze ve Celle'ymiş. Bak bak bak. Şimdi bu işlediğimiz dersin nasıl kullanılacağını da anlatmaya çalışıyorum. Anlatabildim mi? Yani atom, parçacık, partikül buralarda kalırsa insan pek anlayamayabiliyor. Sen bu özelliği anladığında bir huzur denilen, şu dünyanın arayışında temel mihenk olan bir hadisenin bile dizgininin Allah'ın elinde olduğunu idrak ediyorsun. Kainatın, bütün mevcudatın dizgininin Allah'tan olduğunu anlayan bir insan Allah aşkına başka bir yere müracaat eder mi? Mümkün değil. Tevhid dediğimiz hakikat bu. İşte Allah'ın esmasını işliyoruz. İsmi Kayyum'u işliyoruz. Alt küme olarak El-Latif'i işliyoruz. Ama burada insanın artık ya Rab ben bu hakikatlerden sonra sana teslim oldum diyesi geliyor hadiselerden sonra. Allah Allah. Kalbindeki en gizli sırlara kadar. O esma oralara da gidiyor mu? Gidiyor. Bak bak. Tamam, bütün mevcudatı kuşatmış yani. Allah Allah. Şimdi ben Kayyum ismini tekrar hatırlatmak istedim. Hatırlatırken de bir iki örnek vermek istedim. Verdiğim örnekteki en büyük gayem de şuydu. Sadece olağan işlerde dönen fizik aleminde Kayyum ismi tecelli etmiyor. Atom altı işlerde, yani insanların işin içinden çıkamadığı hadiselerde bile o Kayyum ismi insanı hayrete ve hayretten muhabbete çevirecek seviyelerde tecelli ediyor. Bir insan şunları anlasa. Önce hayret eder. Ya Rab nasıl oluyor bu işler? Hayret devam ederse haşyet eder. Haşyet ne demek biliyor musun? Bir şeyin kudretinin karşısında esir olmak demek artık. Şimdi mesela bir genelkurmay başkanı şu kapıdan girse, mesela ne yapabilirsin? Ona neyle müdahale edebilirsin? Bütün memleketin ordusu onun arkasında. Ne yaparsın? Bir haşyet duyarsın değil mi? Ben teslim oldum ona dersin. Şimdi bütün kainatın bu şekilde Allah'ın elinde olduğunu bir insan bildikten sonra hayreti neye dönüşüyor? Haşyete dönüşüyor. Ya Rab bu kudret karşısında teslim olmaktan başka yol yok diyor. Daha sonra o teslim olmanın şükrünü nasıl verebilirim diye düşününce bu duygular da secde haline dönüşüyor. Anladınız mı? Bizim namazımızın bile altyapısında hangi problem var anlıyor musunuz? Önce hayret, sonra muhabbet, daha sonra haşyetin eksiği olan bir bünye secdeye bile eğilemiyor. Yani şu esma derslerinin kullanım alanlarını da konuşmak istedim. Ve Üstad Hazretleri bu ismi Kayyum'u çok ilginç bir manada anlatmaya başlayacak.
Buyurun okuyalım, birlikte idrak edelim. Bismihi Subhanehu. 30. lema 6. nükte 4. şua. Bismihi Subhanehu. Kainattaki hayretnuma faaliyeti daimenin hikmetinin 3. şubesi şudur ki. Mesela az önceki faaliyetler hayret ettirdi mi sizi? Tamam, şimdi o hayretin hikmeti varmış, buyurun. Her bir merhamet sahibi başkasını memnun etmekten mesrur olur. Şimdi bu girişteki 3-4 tane cümleyi iyi anlamamız lazım. Birinde merhamet varsa başkasını memnun etmekten de kendisi mutluluk duyar. Cümleyi anladınız mı? Merhameti olan başkasını memnun etmekten memnun olur. Şimdi mesela normalde bir insanın almaktan lezzet alması lazım. Bir araba alsan mutlu olursun, yemek alsan mutlu olursun, ev alsan mutlu olursun. Ama misafirliğe gidiyorsun, sana veriyorlar ve veren kişi daha çok mutlu oluyor. Öyle mi? Öyle. Şimdi demek ki bu vermenin içinde çok ciddi bir lezzet saklı. Bak bak. Sadece insana has özellik bunlar bak. Vermenin içerisinde, yani birisini memnun etmenin içerisinde bir memnuniyet saklı. Nereden geldi bu özellik bize? Şimdi bu özellik bizde varsa bunun kaynağı olması şart mı? Şart. Yani bir zatta bu hususiyet, bu esma tecellisi var ki bize de verebiliyor. Bir insan kendisinde olmayanı başkasına verebilir mi? Veremez. Şimdi burada elektrik varsa ana trafodan geliyor değil mi? Ana trafoda varsa barajdan geliyor ilahir. Şimdi bu özellik varsa nereden geliyor bu özellik? Bak burayı yakalamamız lazım. Veriyoruz ve vermekten memnun oluyoruz. Demek ki bir esma var, vermekten memnun oluyor esma. Cevvat isminde bir esma var, Cevvat-ı Kerim. O esma vermekten memnun oluyor ya. Senin içinde de o esmaya bakan bir cihaz var. O çalıştığı anda o da memnuniyet duymaya başlıyor. Bak 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 bak. Hani radyo frekansı havada gezerken sende de radyo varsa o frekansı yakalayıp cihazı çalıştırırsın değil mi? Allah'ın bu esması gezerken sende de onun cihazı numunesi varsa onu yakalayıp çalıştırırsın. Ya gel bir çay ikram edeyim dediğin anda lezzet almaya başlarsın. Bak çok ilginç bir şey. Şimdi bir tavuk yavrusunu kaptırmamak için kafasını aslana kaptırıyor ya. Ve tavuk korkaklığıyla meşhurdur, doğru mu? Şimdi bir tavuk bu özelliği nasıl sergileyebiliyor? Demek ki bu özelliğin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Tabirinde aciziz. Asıl ana kaynağı olan bir zat var. Tavukta tecelli etmiş bak bu. Şimdi bu mevcudat niye önemli anlıyor musun? Şunat-ı ilahi dediğimiz ilahi halleri tanımaya çalışıyoruz. Şimdi anneleri düşünün. Annelerde bu kanunu şefkat olmasaydı o çocuğun o kadar sıkıntısı, zahmeti Allah aşkına katlanılır mıydı o yaşlarda? Mümkün değil. Hatta nesiller bile devam etmezdi. Şimdi annenin içerisine bu kanunu şefkati yerleştirende nasıl bir şefkat, nasıl bir merhamet vardır? Ve anne çocuğu doysun da ben aç kalayım diye bundan lezzet alırken Allah Azze ve Celle bu ikramdan nasıl memnun oluyordur? Dersin ana konusunu anladınız mı? Bu kainattaki devam eden faaliyetlerde insan referans olarak bu numunelerinden aldığı lezzeti anlayacak ve haşa tabirinden aciziz Allah Azze ve Celle o kutsi lezzete, o mukaddes lezzete nasıl ulaşıyor? Bir numune cihetinde insan kendisini ortaya atacak. Buyurun devam edelim. Her bir şefkat sahibi başkasını mesrur etmekten memnun olur. Oluyor değil mi? Birisinde şefkat varsa komşusunu bile bir ikramla memnun etse kendi de memnun oluyor. Devam. Her bir muhabbet sahibi sevindirmeye layık mahlukları sevindirmekle sevinir. Birisinde muhabbet var. Gidiyor mahalledeki çocuklara 2 gömlek 2 lollipop alıyor. Çocuklar seviniyor mu? Çocukların sevinmesiyle kendisi seviniyor. Bakın o lollipopu kendi yemiyor. Aldığı gömleği, ceketi kendi giymiyor. Nereden geldi bu lezzet? Çocukların sevinmesinden kendisi de seviniyor. Nereye gitmem gerektiğini anladınız mı? Konu nereye gidiyor anladınız mı? Bizde bile bu özellik varsa bizi yaratan nasıl kutsi ve mukaddes bir lezzet alıyor diyeceğiz birazdan. Allah Allah. Evet. Her bir adil zat ihkak-ı hak etmek ve müstahaklara ceza vermekte hukuk sahiplerini minnettar etmekle keyiflenir. Hüner sahibi her bir sanatkar sanatını teşhir etmekle ve sanatının tasavvur ettiği tarzda işlemesiyle ve istediği neticeleri vermesiyle iftihar eder. Şimdi bak. Mevcudat süsleniyor, bir netice veriyor ve bunun içinde bir lezzet saklı. Mesela insan bir şeyi neden süsler? Bazen bir araba alıyorsun, arabanın böyle dikkat çeken yeri ne oluyor? Direksiyonda bir kırmızı dikiş detayı var değil mi? Süslemişler yani. Süslemişlerse karşıda bir muhatap var değil mi? Mesela şöyle bir yüzük alıyorlar, üstünde bir tane ufacık taş var değil mi? Tek taş. Süsleniyor orası. Şimdi bu süsleme faaliyeti neden oluyor? Süsleme faaliyetinin içerisinde demek ki bir lezzet saklı. Bazen resim sergisi açılıyor. İnsan o resmini süslüyor. O resmini süsledikten sonra baktığında içerisinden bir lezzet alıyor değil mi? Allah Allah.
Şimdi bak, bazen sevdiğiniz birisinin kapısına gidiyorsunuz, çiçeklerle o kapıyı süslüyorsunuz. Ne demek bu? Çiçeklerle birisinin kapısını süslemek ne demek? Ben seni seviyorum demek. Ve karşısı da buna cevap verdiği anda bir memnun alıyorsun. Çiçeklerle kapıyı süsleyen seni seviyorum diyorsa, çiçekleri süsleyen ne demek istiyordur? Demek ki kainattaki bu faaliyetlerin içerisinde Allah Azze ve Celle'nin kendisine özel aldığı mukaddes bir lezzet mevcut. Biz bunun tabirinden aciziz. Ve bunu da nasıl anlıyoruz? İnsan kendisini referans alarak bu noktayı bir nebze anlamaya çalışıyor. Dersin ana konusu anlaşılıyor mu acaba yavaş yavaş? Buyurun. İşte bu mezkur düsturların her biri birer kaide-i esasiyedir ki kainatta ve alem insaniyette cereyan ediyorlar. Yani insanda görülen bu haller var ya, kendi kendine mi geldi? Hayır hayır, esma tecellisi. Ya o annedeki merhamet nasıl merhamet ya? Nereden geldi o merhamet? Esma tecellisinden geldi. Ya şu insana bak nasıl kahraman, nasıl âli cenap. Kendi kendine mi geldi o? Hayır hayır, bir esmanın tecellisinden geldi. Yani biz etrafımıza bu gözle baksak, her birisi esmaları bize anlatan birer ayna misali yani. Devam edelim. Bu kaidelerin Esma-i İlahiye'de cereyan ettiklerini gösteren 3 misal 32. sözün mevkıfında izah edilmiştir. Bir hülasası bu makamda yazılması münasip olduğundan deriz. Nasıl ki mesela gayet merhametli, sehavetli, gayet kerim âli cenap bir zat, fıtratındaki âli seciyelerin müktezasıyla büyük bir seyahat gemisine çok muhtaç ve fakir insanları bindirip gayet mükemmel ziyafetlerle, ikramlarla o muhtaç fakirleri memnun ederek denizlerde arzın etrafında gezdirir ve kendisi de onların üstünde onları mesrurane temaşa ederek o muhtaçların minnettarlıklarından lezzet alır ve onların telezzüzlerinden mesrur olur ve onların keyiflerinden sevinir, iftihar eder. Şimdi büyük bir gemi var. Bu geminin de bir tane sahibi var. Nasıl birisi? Âlicenap, kahraman, cömert. Diyor ki ya ben mahallede ne kadar yoksul insan varsa bu gemiye doldurayım diyor. Gemiye hepsini dolduruyor. Kendisi de yukarıda. Gemidekiler tavukları, börekleri, çörekleri, tantunleri yiyor mu? Yiyor. Kendisi yukarıda seyrediyor sadece. Ama onların yemesinden bir lezzet alıyor mu? Alıyor. O gemideki insanlar kendi aralarında gülüyor, eğleniyor, memnun oluyor. Kendisi aralarında olmamasına rağmen onların memnuniyetinden memnun oluyor mu? Oluyor. Bir geminin sahibi bu cömertlik neticesinde o gemideki yolculardan bir memnuniyet duyarsa eğer, peki bu kainat sefinesinin ve gemisinin sahibi olan Allah Azze ve Celle yarattığı kullarının bu ziyafetler karşılığındaki memnuniyetlerinden bir mukaddes lezzet duyar mı, duymaz mı? Muazzam bir şekilde duyar. Bir ince mesele daha var burada. Şimdi diyelim ki az önceki gemi sahibi çok cömert bir insan. Mahalledeki herkese cömertliği veriyor. Şimdi bazen diyorlar ya Allah'ın ihtiyacı mı var da namaz istiyor, Allah'ın ihtiyacı mı var da yarattı diyorlar ya. Mesela o cömert gemi sahibi olan adamın ihtiyacı olduğundan mı mahalledeki herkese yardım ediyor? Hayır hayır, onun ihtiyacı yok. Aksine Allah'ın ihtiyacı var. Peki o adam neden yardım ediyor? Demek ki ihtiyaçtan değil, iktizadan yardım ediyor. Bir insanda bir özellik varsa onun gösterilmesi iktizadır. O insanda öyle bir cömertlik varsa onun gösterilmesi iktizadır. Allah Azze ve Celle'nin hazineleri böyle sonsuzsa onların bize karşı gösterilmesi ihtiyaç değil, iktizadır. Güneşin bu ışıklarıyla dünyayı aydınlatması ve ısıtması ihtiyaç mıdır? Hayır, iktizadır. Güneş güneşse bu özellikleri sergiler. Demek ki gemi sahibinin bu aciz ve fakir yolcularını sürekli ikramlarla memnun etmesi ihtiyacından haşa değil, iktizasındandır. Çok önemli bir ayrım değil mi? Devam edelim, buyurun. Konu anlaşılıyor mu biraz? Ve konunun girişine bakın yani. Önce bizdeki özelliklerle bir noktaya sevk ediyor Üstad Hazretleri bizi. Bak biz burada insanı referans alarak yaratıcının özelliklerini numune misal anlamaya çalışıyoruz. Yani biz burada kendimizi anlatıyoruz. Bir insanı referans alıp anlatıyoruz ama asıl gaye ne? Allah'ın esmasını anlamaya çalışıyoruz biz. O esma tecelli etmesi o insan o lezzeti almazdı. O insan o lezzeti alıyorsa o esmayı tecelli ettiren kendisine has, hususi bir lezzet alıyor demek ki. Nereden belli? Senden benden belli. Bak görüyor musun? Esmayı anlamadaki en iyi referans ne? İnsanın kendisi. Anlıyor musun Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam neden kainatın en kıymetlisi? Neden kainat onun için yaratılmış? Çünkü bu esmalar en çok onun üzerinde anlaşılıyor. Bak bak bak.
Hadiste geçiyor değil mi? Levleka levlek lema halaktul eflak. Sen olmasaydın abim kainatı, eflakları yaratmazdım diyor. Niye yaratmazdın ya Rab? Çünkü o esmaların en ciddi tecelli ettiği o. Kainatın temel gayesi o. Allah Allah. Anlıyor musunuz olayı? Demek bir insan ne kadar kıymetli? O esma ne kadar tecelli ediyorsa o kadar kıymetli. Bak inceyi yakalayın, inceyi. Şimdi biz bunu anlayacağız ki o esmaya tecelli etmeye çalışacağız. Yoksa böyle oku kalk olmaz ki bu işler. Devam. Madem böyle bir tevziyat memuru hükmünde olan bir insan, İnsan ne hükmündeymiş? Dağıtım memuru. Bak o gemideki adam vardı ya. O adam gemiyi yarattı mı? Hayır. Nimetleri yarattı mı? Hayır. O ikramları yarattı mı? Hayır. O insanları yarattı mı? Hayır. Sadece dağıtım memuru bu kadarcık lezzet alıyor. Dağıtan bu kadar lezzet alırsa, yaratan nasıl mukaddes bir lezzet alır? Anlıyor musun olayı? Tevziyat memuru yani dağıtıcı. Dağıtan böyle lezzet alıyorsa, yaratan nasıl bir mukaddes lezzet alır? Biz tabirinde aciziz bunun. Sadece numune misal anlamaya çalışıyoruz. Buyurun. madem böyle bir tevziyat memuru hükmünde olan bir insan, böyle cüz'i bir ziyafet vermekten bu derece memnun ve mesrur olursa, elbette bütün hayvanları ve insanları ve hadsiz melekleri ve cinleri ve ruhları bir sefine-i rahmani olan küre-i arz gemisine bindirerek ruh-i zemini enva-ı mat'umatla ve bütün duyguların ezvak ve erzakıyla doldurulmuş bir Bak inceyi görüyor musun? Sadece midenin ihtiyacını doyurmamış. Duyguların bile karşılığını vermiş. Aman yarabbi, evet. ve bütün duyguların ezvak ve erzakıyla doldurulmuş bir sofra-i Rabbaniye şeklinde onları açmak ve o muhtaç ve müteşekkir ve minnettar ve mesrur mahlukatını aktar kainatta seyahat ettirmekle ve bu dünyada bu kadar ikramlarla onları mesrur etmekle beraber dar-ı bekada cennetlerinden her birini ziyafeti daime için birer sofra yapan Zat-ı Hayyu Kayyum'a ait olarak Bir de bu lezzeti sadece dünyada da vermeyecek. Bu dünya sınırlı. Bir de o lezzetin sınırsız halini cennette de verecek Allah Azze ve Celle. Neden? Çünkü en ciddi, mukaddes bir memnuniyeti bizzat kendisi Zat-ı Hayyu Kayyum duyuyor. Yani bizim anlayacağımız tarzda bir şiirden şair kadar lezzet kimse alamaz. Bir resimden ressam kadar lezzet kimse alamaz. Şu kainatın yaratılışından yaratan kadar mukaddes bir lezzeti kimse alamaz. İnceyi anlıyor musunuz? Bak çok ince bir sır. Allah Allah ya bu sırlar bilinmeden nasıl olacak bu hakikatler ya? Şöyle bir şey bilinmeden ne üstüne bina edeceksin? Devam. o mahlukatın teşekkürlerinden ve minnettarlıklarından ve mesruriyetlerinden ve sevinçlerinden gelen ve tabirinde aciz olduğumuz ve mezun olmadığımız şuunat-ı ilahiyeyi memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı kutsi ve lezzet-i mukaddese gibi isimlerle işaret edilen mani rubiyettir ki bu daimi faaliyeti ve mütemadi hallakiyeti iktiza eder. Şimdi bak inceyi bir iki noktayı hatırlatayım. Biz bu işlerin tabirinden aciziz. Yani mukaddes bir memnuniyet duyuyor diyoruz ama nasıl bir şey o? Haşa. Biz bunun tabirinden aciziz, bilemiyoruz. Ama şu noktayı biliyoruz. Şimdi biz bir gün dedik ki, yav dedik. Şimdi bizim burada arkadaşlar akşamları dersten sonra boğaz artık kazınıyor. Sağ olsunlar çorba getiriyorlar. Biz de bir gün dedik ki ya şu Antep'e gittik nasıl yuvalama içtik hatırlıyor musunuz deyince bir arkadaşımız anladı ki biz yuvalamayı çok seviyoruz. Daha sonra geldi dedi ki abi dedi yuvalama yapalım mı dedi. Olur dedim. Geçmişler evde yuvalama yapmışlar. Yuvalamayı getirdiler buraya. Hep birlikte yuvalama içtik. Ondan sonra gelip soruyu sordu. Yuvalamayı beğendiniz mi dedi. Niye soruyor bunu? Çünkü benim ondan lezzet almamdan bir lezzet alacak. Bak belki benim lezzet almamdan alacağı lezzet yuvalamanın zatından olan lezzetten daha fazla. Lezzetin çeşidini görüyor musun? Yuvalama içmekte bir lezzet var. Ama bir de o yuvalamayı bizim için getirmiş ya. Benim lezzet almamdan kendisi nasıl bir lezzet alıyorsa kainatı yaratan Allah Azze ve Celle de kullarının bu kainattan lezzet alıp memnun olmasından kendisi mukaddes bir lezzet ve memnuniyet duyuyor. Evet. Hem mesela bir mahir sanatkar plaksız bir fonograf yapsa o fonograf Fonograf bu gramofon vardı ya eskiden. Ses çalan teyp deyin işte. Teyp gibi düşünün evet. o fonograf istediği gibi konuşsa, işlese sanatkarı ne kadar müftehir olur, mütelezziz olur. Kendi kendine maşallah der. Der mi?
Der değil mi? Şimdi mesela adam konuşan saat yapıyor değil mi? Saat konuşuyor, buyurun ne istemiştiniz? Şimdi bir de bunu cansızlar aleminden çıkaralım, canlılar alemine getirelim. Bize getirelim yani. Konuşmaktan lezzet alıyor musunuz? Çok fazla. Şu dilimizi alsalar var ya, onun karşılığında ne isteseler yaparız yani. Biri dese ki dilini geri vereceğim ama sabah akşam secde edeceksin. Sabah akşam da secde ederiz o dil için. Niye? Çünkü biz konuşmanın lezzetinin farkındayız. Şimdi bir soru sorayım. Konuşan lezzet alır da konuşturan lezzet almaz mı? Bak. Konuşan lezzet alırsa şu saati şuur ver. Az önce dedik ki şuurlu bir şey konuşmasından lezzet alıyor mu dedik değil mi? Alıyor. Ben de bu saatin mühendisiyim. Şimdi bu saat şuurlu. Konuşmasından da lezzet alıyor. Diyor ki bana çok teşekkür ederim beni konuşturduğunuz için diyor. Şimdi saat bundan lezzet alırsa yapan lezzet almaz mı? Allah Allah. Konuşan lezzet alır da konuşturan lezzet almaz mı hiç? Adam konuşmayan heykel yapıyor ondan lezzet alıyor. O heykeldeki bütün kusurlar bizdeki mükemmelliği gösteriyor. O heykelin içerisinde duygu yok, şuur yok, kahramanlık yok, iman yok, fedakarlık yok, gözyaşı yok, ihtiras yok. Adam diyor ki öyle bir heykel yapmış artık o heykeli yaptığı cihazatı atmış. Konuş be demiş, konuş artık bu kadar güzel heykel olur mu demiş yani. Bu kadar hiçbir özelliği olmayan heykelin konuşmamasından, böyle adama geri bakmasından yapan adam bu kadar lezzet alırsa şu bizler gibi sanatlı bir eserin neticesinde acaba mukaddes bir lezzet olur mu olmaz mı? Bak çok ilginç bir şey. Şimdi ben bu yaratma eylemini düşünüyorum ama düşünemiyorum. Çünkü sınırlı bir şey, sınırsız bir şey düşünüyorsun. Yoktan var olan bir şeyi benim gibi bir akıl anlayabilir mi? Mümkün değil. Ama akla yaklaştıracak en ciddi örneği annede görüyorum, annede. Şimdi bir annenin çocuğuna bakıyorsun. O çocuktan daha güzel çocuk var mı piyasada? Var. Gerçekte yok mu? Var. Hani böyle bir örnekleyelim mesela. Güzel çocuğa sarışın, mavi gözlü, renkli gözlü diyelim değil mi? O annenin çocuğundan daha güzeli var piyasada. Daha zekisi var mı? Var. Daha güçlüsü, daha kabiliyetlisi var mı? Var. Daha çok söz dinleyeni var mı? Var. Daha akıllısı var mı? Var. Çok sordum kendime. Dedim ki bu anne bu çocuktan niye vazgeçemiyor ya? Hem de hangi anne olursa olsun. Şimdi demek ki bu yaratma eylemini akla yaklaştırma çabasına giriyorum yani. En çok akla yaklaştıran hadise bir annenin kendi özbenliğinden bir çocuğa sebep oluşu. Şimdi özbenliğinden bir çocuğa vesile olan anne, o çocuğu dünyanın en berbatı bile olsa vazgeçemiyorsa, bizzat kulunu yaratan Allah, yarattığı kulundan vazgeçer mi hiç? Mümkün mü? Mümkün mü? Bak. Şimdi anlıyor musun? İnsanı referans ve numune yaparaktan Allah Azze ve Celle'nin hususiyetini yakalamaya çalışıyor insan. Devam edelim mi? Madem icatsız ve suri bir küçük sanat, sanatkarının ruhunda bu derece bir iftihar, bir memnuniyet hissi uyandırırsa, elbette bu mevcudatın saani hakimi, kainatın mecmunu, hassiz namelerin envaıyla sada veren ve ses verip tesbih eden ve zikredip konuşan bir musiki ilahiye... Ne geldi aklınıza? Seda veren, ses verip tesbih eden, zikredip konuşan musiki ilahi. Ne geldi aklınıza? Allah'ın hangi mahluku geldi? Kuşlar geldi değil mi? Kuşların zikrinden bir mana çıkacak ortaya. Biz sürekli kuşların zikrini şöyle zannediyoruz. Karga gak gak der, zikreder. Arı vız vız der, zikreder. Kanarya cik cik der, zikreder. Böyle zannediyoruz. Onların zikri bu değil. Onların zikri ne biliyor musun? Onların zikri lisanı halinde saklı. Şimdi bir tane arı Allah'ı nasıl zikrediyor biliyor musun? Yani nasıl ilan ediyor biliyor musun? Çünkü biz o lisanı bilmiyoruz. Cik cik, vız vız, gak gak bu lisanı bilen var mı? Ben buradaki zikri anlıyor muyum? Anlayamıyorum. Başka bir zikir var. Orayı yakalamamız lazım. Onların asıl zikri bu seslerinde değil. Onların asıl zikri lisan hallerinde. Bir tane arı yanına bir bal getiriyor, akla ziyan. 1001 profesör laboratuvara kapansa öyle bir balı mümkün değil, yapamıyor. Aynı arı arabana giriyor, camı açıyorsun, yol gösteriyorsun, tarif ediyorsun, arabadan çıkamıyor. Kafasını sürekli cama vuruyor. Şimdi arı diyor ki bak benim gibi kafasını sürekli cama vurup arabadan çıkamayan bir mahluk böyle muazzam ve mükemmel bir balı yaratabilir mi? Yaratamaz. O zaman kim yarattı diyor? O zaman senin perdenin arkasında bu özelliklerin tamamına hakim bir zat bu balı yaratmıştır diyorsun. Arının zikrini anladın mı? Şimdi tavuk. Bahçeye atıyorsun, gıdak. Biz bahçeyi bir ara koyduk da baş edemiyoruz yani. O kadar şuursuz ki mübarek. Ne yiyeceği belli değil, nereye gireceği belli değil, nereye zıplayacağı belli değil. Bazen birbirlerini köpek sanıp korkuyorlar, çitine arkasına atlıyorlar. Ya bir yumurta veriyor, akla ziyan ya. O verdiği yumurtanın var ya embriyosu sarısıymış. Madem embriyosu sarısı, o biz yumurtayı yediğimizde beyaz var, o beyaz ne? O beyaz da civcivin yumurtadan çıkacak iktidara gelene kadar beslenmesini sağladığı Allah'ın koyduğu rızık. Rafa dizmiş orada proteinleri. Sporcular bilir asıl protein orada değil mi? 6 gram protein var bir yumurtada. Tam böyle artık belli başlı noktada kudrete geliyor. Gagasıyla bir vuruyor. O besine de ihtiyaç kalmadığından biz o besini orada göremiyoruz artık. İncecik bir zar görüyoruz.
Zarın da içinde ufacık bir hava keseciği var, gördünüz mü? Orası da nefes aldığı yeri işte. Şimdi o bahçede ne yaptığı belli olmayan tavuk gerçekten böyle bir icatı, böyle bir buluşu ortaya koyabilir mi? Koyamaz. Demek ki tavuğun zikri gıdak gıdak değil. Diyor ki bir bana bak, şuursuzluğuma bak. Bir de şu ortaya çıkan mahsule bak. Çok affedersiniz, ortaya çıktığı yere bakın. Vallahi Allah çok güzel ayraç veriyor. Yani ortaya çıkanı anlamıyorsun, ortaya çıkan yerine bak diyor. Yani o pisliklerin olduğu yerden bu kadar muazzam bir şey çıkabilir mi? Mümkün mü? Şimdi bir öğretmen beyaz tebeşir gözüksün diye kara tahtaya yazar, değil mi? Zıtlıklar ne anlatmak istediğini en iyi anlatandır. Burada da tavukla yumurtayı yan yana koyun. Tavuk gibi bir kapkaranlık şey, o yumurta gibi bembeyaz bir şeyi ortaya koyuyorsa tahtadan okumamız gereken bir lafız, bir mana vardır. Bunların arkasında iktidar sahibi başka bir zat var dememiz icap eder. Evet, buyurun. Ve zikredip konuşan bir musiki ilahiye ve bir fabrikayı acibe yapmakla beraber kainatın her bir nevini, her bir alemini ayrı bir sanatla ve ayrı sanat mucizeleriyle göstererek zihayatların kafalarında birer fonograf, birer fotoğraf, birer telgraf gibi çok makineleri... Şimdi az önce makineyi yapan lezzet alıyor muydu? Alıyordu değil mi? Şimdi diyor ki senin gibi bir cihazın içine bu makineler konmuş diyor. Sen o az önceki fonograf makinesinden çok daha üstünsün diye beni anlatıyor. Evet. Hatta en küçük bir kafada dahi yapmakla beraber her bir insan kafasına değil yalnız plaksız fonograf, birer aynesiz fotoğraf, bir telsiz telgraf, belki bunlardan 20 defa daha harika her insanın kafasında öyle bir makineyi yapmaktan ve istediği tarzda işleyip neticeleri vermekten Yani doğru çalışacak bir de makineler. İnsan insan gibi çalışacak. Evet. İşleyip neticeleri vermekten gelen iftihar-ı kutsi. Bak iftihar var ortada. Niye? Çalışıyor yapılan. Evet. Ve memnuniyet-i mukaddese gibi manaları ve rububiyetin bu nevinden olan ulvi şuunatı elbette ve herhalde bu faaliyeti daimeyi istizam eder. Bak şimdi ben çok güzel bir tane robot yaptım. Getirdim, aranıza koydum. Robot da çalışıyor. Robotu mu översiniz, beni mi översiniz? Beni översiniz değil mi? Robotu ne yapacaksınız? Ben yapmışım zaten robotu. Şimdi demek ki insandan dökülen güzellikler de aynı o robot misali burada övülmeye layık olan insan değil, o insanı yaratandır. Ama bir insan bu güzellikleri Allah'tan bilmediği anda kimden biliyor? Kendinden biliyor değil mi? Allah Allah. Kim gibi? Karun gibi. Ne diyordu ayette? İnnemâ utitu alâ ilm diyor. Bu ilim bendendir diyor. Şimdi bizden dökülen güzellikler o robot gibi, asıl Allah Azze ve Celle'ye ait olan güzellikler ve asıl iftihar edilmesi, övülmesi gereken zat da buradan Allah Azze ve Celle. Demek ki Allah çalışan böyle kulları yarattığında, o kullar birbirindeki güzellikleri gördüğünde, Ya Rab sen ne muazzam eser halk etmişsin, yaratmışsın dediğinde, buradan da Allah Azze ve Celle kendisine has, mukaddes bir lezzet almaktadır. Allah Allah. Hem mesela bir hükümdar-ı adil, ihkak-ı hak için mazlumların hakkını... Akif bu sefer kimi anlatıyor direkt örnekte? Bu kadar. Adil birisi var. Hemen kafanda tefekkür et. Düşün ki bunu çözelim işi. Evet. Hem mesela bir hükümdar-ı adil, ihkak-ı hak için mazlumların hakkını zalimlerden almakla ve fakirleri kavilerin şerrinden muhafaza etmekle ve herkese müstahak olduğu hakkı vermekle lezzet alması, iftihar etmesi, memnun olması... Bak şimdi Hazreti Ömer Efendimiz geliyor değil mi akla? Adil deyince. Hazreti Ömer Efendimiz için ne diyorlar biliyor musunuz? Kenarı Dicle'de bir kurt kapsa koyunu, gelir adlı ilahi Ömer'den sorar onu. Subhanallah. Hazreti Ömer böyle bir adil yani. Böyle bir adil. Kenarı Dicle'de bir kurt koyunu kapsa bunun bile hesabını Hazreti Ömer verecek. Çünkü o kadar adil. Sizce Hazreti Ömer bu adaleti tesis ettiğinden kendisine has bir lezzet alıyor mudur? Alıyordur. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz kendisine has bir lezzet alıyorsa, kainatın tamamının üstünde ceryan eden bu adalete, bu nizama, bu intizama, bu teraziye baktığımızda acaba bunu halk eden, yaratan, Ömer'in de Rabbi olan zat Allah Azze ve Celle kendisine has bir lezzet alır mı almaz mı? Bak çok ince mesele ya. Bazen böyle haksızlığa uğradığınızda rahatsız olur musunuz? Oluyor insan değil mi? Bir anda sana olmaz iş yapar birisi. Terazini bozar. Ayarlarını da bozar. Rahatsız olursun. Dün yine bir tanıdık geldi de öyle bir olay yaşamış. Dağıtmış bütün odayı yani. Girmiş mekanı dağıtmış. Niye? Haksızlık ediyorsunuz bana diye. Bize o haksızlığa uğradığımızda canımızın yanma duygusu niye veriliyor sizce? Allah'ın hakkı yenildiğinde gadab-ı ilahiyi anlayalım diye. Bak bu kuvalar, bu duyguların asıl mantığı ne biliyor musun? Allah'ı tanımak.
Ya şu kainattaki hadiselerle Allah'ı tanıma yoluna vasıl olamazsa bir insan boş ya boş, yaşadıkların çöp yani. Olaylar neden gerçekleşiyor görüyor musunuz? Bak ne kadar ince meseleler. Buyurun devam edelim. İftihar etmesi, memnun olması, hükümdarlığın ve adaletin bir kaide-i esasisi olduğundan elbette hakimi hakim, Yani hikmet ile hakim olan. Evet. adlı adil, Yani nizamlı, intizamlı ve muvazeneli bir şekilde mevcudatın tamamında adaleti sağlayan. Evet. adlı adil olan Zat-ı Hayyu Kayyum'un bütün mahlukatına, hususan zihayatlara, hukuku hayat tabir edilen şeriat-ı hayatiyi vermekle ve hayatlarını muhafaza için onlara cihazat ihsan etmekle, Vermiş değil mi hayatımızı koruyalım diye? Mesela ateş gelince kaçıyor muyuz? Kendimizi korumak için cihaz vermiş. Acıktığımızda hemen mutfağa gidip bir şeyler yapıyor muyuz? Çünkü yemezsem gideceğim. Bak hayatımı muhafaza için cihaz veriyor Allah Azze ve Celle. Bunlar kendimizden değil yani. Evet. ve zayıfları kavilerin şerrinden rahimane himaye etmekle ve umum zihayatlarda bu dünyada ihkak-ı hak etmek nev'i tamamen haksızlara ceza vermek nev'i ise kısmen sırrı adaletin icrasından olmakla ve bilhassa mahkeme-i kübrayı haşirde adalet-i ekberin tecellisinden hasıl olan ve tabirinde aciz olduğumuz şuunat-ı Rabbaniye ve maani-i kutsiyedir ki kainatta bu faaliyet-i daimeyi iktiza ediyor. Mahkeme-i Kübra'ya neden çıkacağız? Aslı şu. Allah'ın esmaları bunu iktiza ediyor. Onun adaleti tesis eden isimleri bunu iktiza ettiğinden birinci mesele budur çıkmamızın gereği. Allah Allah. Ne hassas meseleler değil mi? Buyurun devam edelim. İşte bu üç misal gibi Esma-i Hüsna'nın umumunda 3 misal veriyor, diğer esmaları bizim tefekkürümüze bırakıyor. Evet. her birisi bu faaliyeti daimede Bakın sürekli aynı kelimeyi kullanıyor. Faaliyeti daime. Benim az önce anlattığım faaliyetler bir yaratıl da elini çek gitle olacak işler mi? Mümkün değil. Farkında mısınız? Hiç deizm meizm konuşmadan deizmin köküne kibrit suyu. Öyle mi? Bunları bu şekilde böyle konuşup popülist hale getirmeye hiç gerek yok. İşte böyle faaliyetler var mı? Var. Delili nedir? Koskocaman kainat. Böyle faaliyetler devamlılık olmadan olması mümkün mü? Mümkün değil. Bu faaliyetlerin, icraatların sahibi bir zat olmadan mümkün mü? Mümkün değil. Bir de agnostizm var yani. Böyle bir şeyin olup olmayacağını biz bilemeyiz, konuşamayız. Yani bu isimleri konuşmaya, tartışmaya gerek yok. Risale-i Nur'daki merheme bakın. Muazzam bir şey ya. Ve lütfen Risale-i Nur'u sadece böyle ateist deist kitap olarak görmeyin lütfen. Bu onun seviyesini düşürücü bir şey olur. Şu verilen dersler maksat dersidir. İlimden maksat ve murat nedir? Rıza-i ilahidir. Allah'ı tanımadan rıza dediğimiz kelime bile şuunat-ı ilahiyeye bakan bir burçsa nasıl o ufka ulaşacaksın? Risale-i Nur'un bu cihette anlattığı makam sadece böyle ateist deistlere bahsedilen bir bahis diye geçiştirilecek mesele asla ve asla değildir. Bu ona yapılan üzücü bir teşbih olur. Bunu da lütfen anlayalım yani. Evet. bu faaliyeti daimede böyle kutsi bazı şuunat-ı ilahiyeye medar olduklarından hallakiyeti daimeyi iktiza ederler. Bak sürekli yaratılma iktiza ediliyor ya. Anında. Benim hücreler yenileniyor ediyor ya. Sürekli yaratılma iktiza ediliyor ya. Az önce verdiğimiz anne metaforu vardı ya. O yaratılmanın içinde mukaddes bir lezzet var. Yani Allah zorunlu ve şart olduğundan yaratmıyor bu işleri. Saçımız, kirpimiz, kaşımız hep yaratılıyor değil mi? Allah zorunlu mu bunları yaratmaya? Hayır, hayır. O yaratılmanın içerisinde mukaddes bir lezzet ve memnuniyet olduğundan dolayı o yaratılma hadisesi de sürekli devam ediyor. Haşa Allah'ın mecbur olduğundan değil yani. Haşa neye mecbur olabilir Allah? Mümkün mü böyle bir şey? Ya şöyle makamda bir ders ya nasıl olur ya? Nasıl olur? Vallahi ilginç ya. Devam. Hem madem her kabiliyet, her bir istidat, inbisat ve inkişaf edip semere vermekle bir ferahlık, bir genişlik, bir lezzet verir. Lezzet veren ne Mehmet? Kabiliyet. Şimdi bir sporcu golü atınca lezzet alıyor mu? Alıyor. Niye? O kabiliyeti gelişmiş demek ki. Şimdi şöyle toprak sahibi bir adam tohumu serse, bir tohuma 1000 meyve verse lezzet alır mı? Alır. Niye? Çünkü kabiliyetler inkişaf ediyor. İşte o arsa sahibi o tohumun kabiliyeti niye inkişaf ettiğinde lezzet alıyorsa Allah yarattığı mahlukatın kabiliyeti inkişaf ettiğinde de o cihette bir mukaddes lezzet alır. Bak yine nereden anlıyoruz görüyor musun olayları? O yüzden diyor yani. Devam edelim. Hem madem her vazifedar vazifesini yapmak ve bitirmekle vazifesinden terhisinde büyük bir rahatlık, bir memnuniyet hisseder. Ve madem bir tek tohumdan birçok meyveleri almak Bakın konuştuğumuz evet. ve bir dirhemden 100 dirhem kar kazanmak sahiplerine çok sevinçli bir halettir
bir ticarettir. Elbette bütün mahlukattaki hadsiz istidatları inkişaf ettiren ve bütün mahlukatını kıymetdar vazifelerde istihdam ettikten sonra terakkivari terhis ettiren... Şimdi bak burada bu sefer bütün mevcudatın terhisinden bahsediyor. Terhis ne demek? Görevin sonlanması. Şimdi bütün mevcudatta hem inkişaf var hem terhis var. Şimdi burada terhisten kasıt ne biliyor musun görevin sonlanması? Şu demek. Bir tane camit, mineral düşünün. Bitkinin bedenine girdi mi? Girdi. Bak eskiden cansızdı. Şimdi oradan terhis oldu, bitki oldu. Hayat mertebesi yükseldi mi? Yükseldi. Daha sonra o bitkiyi gezerken bir tane koyun yedi mi? Yedi. Bak o bitkiydi. Bitki ne oldu? Hayvan oldu. Hayat mertebesi yükseldi mi? Terhis oldu, yükseldi. O koyunu biz yakaladık. Şöyle bir çevirdik, tantuni yaptık, kebap yaptık, bir şey yaptık. Biz yedik mi? Yedik. O koyun hangi hayat mertebesine yükseldi? Bak insan oldu, insan hayat mertebesine yükseldi. Bir de o koyunun olduğu bu Mehmet'in cesedi hayvaniyeti ve cismaniyeti terk eder. Kalbin ve ruhun derece hayatına yükselirse eğer, işte bu kulun, bu istidadının, bu inkişafını düşünün. O kişi bile nasıl muazzam bir lezzet alırsa, bir de onun yaratanın aldığı mukaddes lezzeti siz düşünün. Sahabe efendilerimiz neden kıymetli anlıyor musunuz? Her birisi kalbin ve ruhun derece hayatına yükseldiğinden, bizler de maalesef o yer çekimi sürtünmesinde, yani o hayvaniyetin derece hayatında kaldığımızdan dolayı, değil mi? Onlar gibi neden olamıyoruz? Onların verdiği İslam'a, yüceliği neden veremiyoruz? Şu ayette onlar için geçen ibare. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan. Ayette geçen ibare bu. Neden aynı ibareye masadak olamıyoruz? Çünkü onlar o kalbin ve ruhun derece hayatına yükseliyorlar. Anlıyor musunuz? Allah Allah. Bak ne ince manalar yani. Okuduğun olayları manalandıran ciddi hakikatler var burada yani. Buyurun. Yani unsurları madenler mertebesine, madenleri nebatlar hayatına, Anlıyorsunuz değil mi? Konuştuğumuzu çıkarıyor. Evet. nebatları rızık vasıtasıyla hayvanların dereceyi hayatına ve hayvanları insanların şuurkârane olan yüksek hayatına çıkarıyor. Allah Allah. Çok ince değil mi? Devam. İşte her bir zihayatın zahiri bir vücudunun zevaliyle 24. mektupta izah edildiği gibi ruhu, mahiyeti, hüviyeti, sureti gibi pek çok vücutlarını arkasında bıraktıran ve yerinde vazife başına geçiren faaliyeti daime ve hallakiyeti Rabbaniye'den neş'et eden maani-i kutsiyenin ve rububiyet-i ilahiyenin ne kadar ehemmiyetli oldukları anlaşılır. Nasıl? Anlaşıldı mı? Şimdi çok ciddi bir olay var. Bir sual geliyor. Bir suali okuyalım da üstüne konuşalım mı? Şimdi Üstad Hazretleri bu kadar anlatılınca ehli delaletin vekili bir soru soracak. Kainattaki değişimleri anlattı ya. Tamam değişimleri anlattık ama diyor. Bu kadar değişim varsa bunları değiştiren de değişiyordur diyecek. Buyurun bakalım. Mühim bir suale kat'i bir cevap. Ehli dalaletten bir kısmı diyorlar ki kainatı bir faaliyeti daime ile tahyir ve tebdil eden zatın elbette kendisinin de mütegayyir ve mütehavvil olması lazım gelir. Ne diyor biliyor musunuz? Kainat değişiyorsa Allah da değişiyordur. Değişen bir şey varsa yaratan da değişiyordur diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin ezeliyetini inkar ediyor. Farkında mısınız? Bak soru geliyor şimdi. Bak soruya. Şimdi az önce kainattaki faaliyetleri, değişimleri anlattı. Bu sefer diyor ki tamam kainat değişiyorsa Allah da değişiyordur o zaman diyor. Allah'ın ezeliyetine aykırı bir cümle değil mi? Allah Allah bak şimdi. Kainata ve mevcudata baktığında her şey değişiyor. Dağlar, taşlar bile değişiyor. Bir balyozla duvarı kırsan o balyoz bile fiziksel bir değişime uğruyor değil mi? Şimdi değişen bir şey varsa bunun mutlaka başı var demektir. Bir şey değişiyorsa buyurun başı var demektir. Bir şey değişiyorsa sonradan yaratılmış demektir. Buyurun. Bir şey değişiyorsa sonradan yaratılmış demektir. Şimdi bazen bir tabir kullanıyoruz ya kendi kendine olmuş. Bir şeyin kendi kendine olması için o şeyin kendinden önce de olup kendisini yaratabilmesi lazımdır. O yüzden boş bir laf boş verin. Kendi kendine olmuş diye bir cümle var ya. Öyle değil mi ama? Şimdi biz böyle resmini çizemeyeceğimiz insana kendi kendine olmuştur diye bir şey isnat ediyoruz ya yani. Mümkün mü Allah aşkına böyle bir şey? Şimdi şu kendi kendine olma noktalarını yavaş yavaş anlayalım. Ya da kainatın değişme noktalarını. Şimdi bir vagon örneği var. Hepiniz biliyorsunuzdur ama hatırlamakta fayda var. Vagonlara bakarsın. Bu vagonu diğer vagon çekiyordur. O vagonu diğer vagon çekiyordur. O vagonu diğer vagon çekiyordur. En son bir bakarsın başında da lokomotif çekiyordur.
Artık lokomotifi gördükten sonra bu treni kim çekiyordur sorusu sorulamaz. Çünkü lokomotif çekilen değil, çekendir. Allah Azze ve Celle'ye de aynı suali sormak abestir. Çünkü biri yaratıcıysa, yaratıcıya seni kim yarattı diye bir soru sorulamaz. Çünkü yaratıcıysa zaten sonradan yaratılması mümkün değildir. Mevcudatta her şey değişiyorsa ve her şey sonradan yaratılıyorsa, o değişen ve sonradan yaratılan şeylerin değişmeyen ve sonradan yaratılmayan bir şeye dayanması şarttır. Ne gibi? Vagonları çeken lokomotif gibi. Şimdi çok iyi dinleyin burayı. İnan ya, ders unut, burayı dinle. Kainata baktığında yeniden yaratılan bir tablo. Yani ehli delaletin vekilinin sorduğu gibi kainat sürekli değişiyor mu? Evet. Değişiyor. Mevsimler değişiyor, güller değişiyor. Gençliğimiz değişiyor, ihtiyarlığa dönüyor. Denizler değişiyor, havuzlar değişiyor, dağlar, taşlar, yeşillikler. Sevdiklerimiz bir gün burada var, bir gün yok. Hepsi değişiyor. Kainatın önünde sürekli yeni tabloların yaratılmasının sebebi sonsuzluğu anlayalım diye. Niye biliyor musun? Çünkü kainatın sınırı var, Allah'ın ise sınırı yok. Allah Azze ve Celle sınırsızlığı sınırlı bir dünyada nasıl gösterecek? Sürekli değiştirerek gösterecek. Allah Allah, bak çok ince bir hakikat. Allah sınırsızlığı sınırlı dünyada nasıl gösterecek? Sürekli değiştirerek, sayfaları değiştirerek gösterecek. Şimdi mesela bir öğretmende ne kadar bilgi var? Çok bilgi var. O bilgiyi yansıtacağı tahta ne kadar? Sınırlı. Öğretmenin bilgisi sınırsız diyelim, anlayalım diye. Tahta ne kadar? Sınırlı. Bir öğretmen sınırsız bilgiyi sınırlı tahtada nasıl yansıtıyor? Yazıyor, siliyor, yazıyor, siliyor. Allah sınırsız kudretini sınırlı dünyada nasıl gösterecek? Yaratıyor, öldürüyor, yaratıyor, öldürüyor, yaratıyor, öldürüyor. Bak şimdi. Bir gün bir yere gitmiştik annem babamla, böyle çok güzel. Bir gül gördüm. Öbür hafta bir daha gittik. Aynı gül solmuştu. Ya dedim, bu gül kadar güzel bir şey bir haftada nasıl solar böyle? Pembesi, moru, beyazı, siyahı. Ya bu kadar güzel bir şey. Dedim nasıl böyle solar gider? İnsan anlamakta zorluk çekiyor. Sonra dedim ki ya o hazinesi o kadar sonsuz ki bir insanda çok sonsuzluk varsa nasıl gösterir? Mesela zengin biri nasıl gösterir? Harcar değil mi? Herkesin mamalar durur böyle değil mi? Ona verir, ona verir, ona verir, ona verir. Peki Allah sınırsızlığını sınırlı dünyada nasıl gösterecek? Yaratacak, öldürecek, yaratacak, öldürecek. Yani o dünyadaki değişen sayfalar var ya. O sayfaların her birini yırtacak, atacak gözümüzün önünde. Sonra diyecek ki endişe etmeyin, ben de sonsuz var, bir daha yaratayım. Şimdi mesela bahara meftun olmayan var mı? Yok değil mi? Mangalı baharda yakarsın. Koşuyu baharda yaparsın. Çoluğunu çocuğunu nerede götürürsün? Baharda götürürsün. Aradan 3 ay geçiyor. Allah Azze ve Celle baharın hepsini öldürüyor. Ne geliyor? Sonbahar geliyor. Ardından bakıyorsun o yırtılan sayfa tekrar yazılmış, çizilmiş. Hem de daha güzel bir şekilde. Ya bu çiçekler, bu karpuzlar geçen yoktu, şimdi var. Bak tekrar üstüne eklemiş. Şimdi sürekli yırtılıp yazılıyorsa, yırtılıp yazılıyorsa demek ki bir sınırsızlık, sınırlı ve değişen dünyanın içerisinde gözlere ve o gözlerle bakan basiretlere göstermek isteniyor. Şimdi benim gözüm rızkın, elmanın, armudun sürekli değiştiğini görürse bazen yere düşüyor, mahvoluyor ya. Allah'ın haziresinden hiçbir şey eksilmiyor. Yırtılıyor, atıyor. Şimdi gözüm o sınırlıların değiştiğini görünce aklımda diyor ki bu ölen bahar yine de yaratıldı. Bu ölen elma tekrar yaratıldı. Demek ki bunun yaratanın hazinesinde bu sınırsız var diyor. Anladınız mı? Kainat niye değişiyormuş? Sınırsız bir yaratıcı sınırlı dünyada faaliyetlerini göstermek için yaratıyor, yırtıyor, atıyor. Yaratıyor, yırtıyor, atıyor. Haşa kendisini tanıttırmak için. Bunlar israf olur mu? Mümkün değil. Ya bu madde dediğimiz, israf dediğimizi biz böyle çok para göz olduğumuzdan çok yanlış anlıyoruz. Hazinesi sonsuz olana hangi yarattığı haşa israf olabilir? Yani mümkün mü böyle bir şey? Demek ki Allah Azze ve Celle sonsuzu değişebilen sonlu da seyrettiriyor. Cümle çok önemli. Demek ki Allah sonsuzu değişebilen sonlu da seyrettiriyor. Hani sormuştu ya bu mevcudat değişiyorsa haşa Allah da değişiyordur demişti değil mi? Olay öyle değil. Niye değişiyor mevcudat? Demek ki sonsuzu değişen sonlu da bize seyrettiriyor. Allah Allah. Öyle değil mi? Evet, devam edelim. El cevap. Haşa, 100.000 defa haşa. Yerdeki aynelerin tagayyürü, gökteki güneşin tagayyürünü değil, bilakis cilvelerinin tazelendiğini gösterir. Denize gitmişiz. İsmail mangalın başına geçmiş, etleri yakacak belli. Bize demişiz ki ya zaten eti güzel yiyemeyeceğiz, bari suya güzel girelim. Tam denize giriyoruz ama denizde kabarcıklar var. Bilirsiniz değil mi o? Dalga gelir böyle kabarcıklar. Hangi kabarcığa baksan ne gösteriyor? Güneşi gösteriyor. Şimdi o kabarcıkta ben güneşi gördüm. Diğer dalga geldi, o kabarcığı patlattı. Öbüründe gördüm, patlattı. Öbüründe gördüm, patlattı. Kabarcıkların sürekli değişmesi güneşin de değiştiğini mi gösterir? Aksine kabarcıkların sürekli değişip aynı güneşin oraya tecelli etmesi güneşin sabit olup değişmediğini gösterir. Ehl-i Delaletin vekili soruyordu ya. Mevcudat değişiyorsa aksine değişmeyen bazı özellikleri insan orada görür. Doğru mu? Devam. Hem ezeli, ebedi, Yani başı ve sonu olmayan. Devam. sermedi,
her cihetçe kemali mutlakta Yani maddeye bağlı değil bizim gibi. Haşa, bozulma onda mevcut değil. Evet. ve istignai mutlakta Yani bizim gibi yeme içme ihtiyacı yok. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Her şeyin ona ihtiyacı var. Evet. maddeden mücerret, mekandan, kayıttan, imkandan münezzeh, müberra, mualla olan bir zat-ı akdesin tagayyürü ve tebeddülü muhaldir. Yani mevcudatın değişmesi Allah'ın değişmesini göstermez. Evet. Kainatın tagayyürü onun tagayyürüne değil, belki ademi tagayyürüne ve gayri mütehavvil olduğuna delildir. Allah Allah. Bu kedinin, çiçeğin, böceğin sürekli değişmesi neye delildir? Allah'ın binbir isminin değiştiğine delildir. Su neden su, kaya neden kaya? Çünkü esmalar farklı tecelli etmiş. Allah Allah. Bak mevcudata baktığında mevcudatın mürekkebi 4 harften oluşuyor. Oksijen, hidrojen, karbon, azot. Doğru mu? Şöyle bir divit düşün. İçinde mürekkep var. Kaç harf var mürekkepte? 4. 4 harften normalde aynı şeylerin yazılması lazım. Bilemedin 4 faktöriyel. Şimdi baktığında aynı divit. Kalemi kudreti ezeli. Aynı divite o 4 harfe batırıyor, çıkarıyor. Dağlar taşlar yazılmış. Aynı divide güneş yazılmış. Aynı divide bakıyorsun ruh yazılmış, ruhun incelikleri yazılmış. Allah Allah. Ne kadar ilginç bir şey. İşte onların değişmesinin sebebi hikmeti Allah'ın esmalarındaki değişiklikleri kulun okuyabilmesi. Ama bu Allah'ın değiştiğini göstermez. Aksine sabit olması gerektiğini gösterir. Buyurun. Çünkü müteaddit şeyleri intizamla daimi tagyir ve tahrik eden bir zat, mütegayyir olmamak ve hareket etmemek lazım. Şimdi şunu da anlatayım. Siz bu salonda bir şeyleri değiştirmek isterseniz salonun konularının değişmemesi lazım. Yani etrafta değişen bir şey varsa onu sabitleyen ismi kayyumu nasıl değişmemesi lazım. Şimdi biz çocukken çamaşır teli vardı böyle. O çamaşır telini alırdık. Böyle bir ipe bağlardık, ucunu da yakardık. Daha sonra böyle bayramlarda falan onu çevirirdik böyle. Etrafa ateş hüzmeleri, ışık hüzmeleri verirdi. Siz de yapardınız değil mi? Şimdi onu uzaktan tam bir daire şeklinde gözükmesini istiyorsan ne yapman lazım biliyor musun? Çeviren elini oynatmaman lazım. Bu çeviren elimi oynatırsam ateşin şekli de oynar. Ama ben o ivmeyi yakalayıp o çeviren eli hiç oynatmazsam karşıdan o yuvarlak düpdüzgün gözükür. Şimdi mevcudatın değişikliğinin düzenli olması için onu tutan kudret elinin aksine hiç değişip oynamaması lazım. Anlaşılıyor mu konu? Devam. Mesela sen çok iplerle bağlı çok gülleleri ve topları çevirdiğin ve daimi intizamla tahrik edip vaziyetler verdiğin vakit senin yerinde durup tagayyür ve hareket etmemekliğin gerektir. Yoksa o intizamı bozacaksın. Elindeki topları düzenli çevirmek istiyor musun? Evet. O zaman hareket etmemelisin. Evet. Meşhurdur ki intizamla tahrik eden, hareket etmemek ve devam ile tagyir eden mütegayyir olmamak gerektir. Ta ki o iş intizamla devam etsin. Saniyen tagayyür ve tebeddül hudustan ve tekemmül etmek için tazelenmekten... Buradaki hudusu bir bilmemiz gerekiyor. Bir ufak ona girmem lazım. Hudus ne demek? Sonradan yaratılan demek. 33 pencerenin 30. penceresinde 2 tane delilden bahseder. Hudus, imkan. Bu iki kelimeyi ufakça bilmemiz lazım. Hudus demek sonradan yaratılan demek. Sonradan yaratılan varsa demek ki yaratan ve sabit olan olmak zorunda. Bir de imkan delili var. İmkan şu demek. Mehmet'in dünyada yaratılmasıyla yaratılmaması eşitti. Aynı imkandaydı. Ama yaratılmış. Demek ki birisi yaratmayı tercih etmiş demek. Bakın Allah'ın varlığına delili görüyor musunuz? Muazzam bir şey. Şöyle yapayım. Editörler neonla çizersiniz değil mi? Şöyle bir A harfi görsek şurada yazılı şöyle. Bu A harfinin varlığı sonradan olduğu için onu var eden bir katibe işaret eder. Şimdi kainattaki mevcudatı oku. Arısını, ineğini, sineğini. Bunlar harf değil. Her birisi kitap hükmünde. Kainatta bu mevcudat sonradan yaratılmışsa, yani hudus dediğimiz mesele, hadis diyoruz sonradan yaratılan, mevcutsa ve bunların yaratılması, yaratılmamasına tercih edilmişse, demek ki arkada bu değişikliklere rağmen asla ve asla değişmeyen, ezeli ve ebedi bir Allah Azze ve Celle olmak zorunda. Yoksa değişmeyene dayanmadan mevcudat gözümüzün önünde bu şekilde değişemez. Buyurun. Tagayyür ve tebeddül hudustan ve tekemmül etmek için tazelenmekten... Şimdi orada da bizi bu değişimin başka bir hikmeti de bizim tazelenmemiz. İlk dünyaya geldim 2 kiloydum, şimdi 80 kiloyum.
Şimdi o aradaki tazelenmen, değişmen neyi gösteriyor? Sen kemale eriyorsun ve her safhasında sanatkar kendi esmasını ayrı ayrı okutuyor sende. Neden Mehmet bir anda böyle olmadı da bebeklikten bu hale geldi? Her safhada ayrı bir esma vardı. Her safhada sanatkarın ayrı bir fırça darbesi vardı. Ve her fırça darbesine yaratılmış başka muhatap olduğundan kademe kademe terakki ediyoruz. Evet. Ve ihtiyaçtan ve maddilikten ve imkandan ileri geliyor. Zat-ı akdes ise hem kadim Yani bunları yaratan bizim gibi sonradan olma değil. Evet. hem her cihetçe kemali mutlakta Yani bizim gibi bir şeyde güzel iş yapabilmesi için gelişmeye ihtiyacı yok. Evet. hem istignayı mutlakta Yani bir eksiği ve ihtiyacı yok. Evet. hem maddeden mücerret hem vacibül vücut olduğundan elbette tegayyür ve tebeddülü muhaldir, mümkün değildir. Şu okuduklarımızda o kadar çok ilmi kelamın tabirleri var ki. Allah Üstad Hazretlerinden ebeden ve daimen razı olsun. İlmi kelamın tabirlerini bu kadar basit ve suretli bir şekilde bize anlattığı için. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha meselavat. Ders biraz parça parça ama birleştireceğiz inşallah. Çok çok yapa yapa. Direksiyonda da öyle oluyor ya. Çok kullana artık adam direksiyonu, telefonu, şurada çiğ köfteyi değil mi aynı anda yapabiliyor yani. Biz de o hale geleceğiz. Üstad Hazretleri o hale diyor ki tevhid melekesi maliki olmak diyor. Ya ufak bir şey daha söyleyeyim mi? Şimdi mesela bazen şöyle oluyor. Ormana gidiyoruz diyoruz ki dur bir tefekkür edeyim. Ya böyle bir olay yok. Böyle bir olay yok. Bu fıtri bir haldir. Fıtri bir hale dur bir yapayım diyemezsin. Şunun gibi düşün yani. Dur bir ağlayayım. Ya öyle ağlayamaz ki insan. Şöyle gülebilir misiniz? Dur bir güleyim şimdi. Bir mutlu olayım. Hayır. Fıtri ahval içten gelmesi lazım. Tefekkür dediğimiz olay da fıtri hal mi? Fıtri hal. Bir insan çok duyuyoruz değil mi? Böyle portakalı tam soyacak adam. Dur bir tefekkür edeyim diyor. Yerken unutuyor. Aa tefekkür edecektik diyor. Şimdi fıtri bir ahvali böyle ikinci bir niyet karışarak ortaya çıkaramazsın. Nasıl ortaya çıkar? Adı üstünde fıtri. Gayri iradi. Sen istemeden ortaya çıkar. Peki en önemli meslek tefekkür mesleği. 1 saat bir insanın tefekkür etmesi 1 yıl yan odada nafile ibadet etmesi, oruç tutması, namaz kılmasından daha hayırlı sayılmış İslam'da. Hadis var bununla ilgili. Peki o tefekkür nasıl ortaya çıkacak? Bu kadar ucuz olamaz değil mi? Ciddi bir altyapı istiyordur. İşte bunlarla. Bu dersleri alacaksın. Bir gün ormana gittiğinde, bir yaprak eline değdiğinde gayri iradi ve şuursuz bir şekilde oradan Allah'ı bulacaksın. Gözün yaprağı görecek ama basiret gözün olan akıl oradan Allah'ı görecek. Sen bunu sağladığın anda tefekkür mesleği budur. Bunu da bilelim ki şey yapmayalım yani böyle tam hanım elmayı getirmiş dur soyarken bir de Allah tefekkür edeyim elma boşa gitmesin. Öyle olmuyor bu iş yani. Gayri iradi bir anda içten gelen bir meseledir bu yani. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.